Çanakkale Boğazı. Sabahın erken saati. Deniz yüzeyi sakin görünüyor. Martılar kıyıda dolaşıyor. Akıntı ağır. Ama suyun altında sessizlik yok. Orada çelik var. Orada parçalanmış gövdeler var. Orada isimleri okunamayan denizciler var. 18 Mart 1915'te sulara gömülen gemiler hala orada yatıyor. Zaman paslandırdı, midyeler sardı. Ama hafıza silinmedi. Deniz saklar ama unutmaz. Sabah 10. Müttefik donanması Boğaz'a girmişti. Ama akıntının altında başka bir hat vardı. Mayın hattı. Nusret'in döktüğü o gizli hat. Öğleden sonra saat 13.54. Fransız zırhlısı Bouvet bir patlamayla sarsıldı. Gemi yalnızca 2 dakika içinde yan yattı. 639 denizci, suyun altında. Bir Fransız denizci, denize açılmadan önce eşine yazdığı mektupta şöyle demişti. Claire, eğer dönmezsem, oğluma denizi sevmesini öğret. O mektup ulaştı ama kendisi dönmedi. Saat 16.11. İngiliz zırhlısı HMS Irresistible mayına çarptı. Mürettebat tahliye edilmeye çalışıldı. Akıntı güçlüydü. Pop sesleri hala devam ediyordu. Genç denizci William Carter günlüğüne bir gün önce şunu yazmıştı. Boğaz dar ama biz daha güçlüyüz. Ertesi gün o defter denizle doldu. Akşamüstü. Bir başka İngiliz zırhlısı HMS Ocean ağır hasar aldı. Gemi terk edildi. Gece akıntıyla sürüklendi ve battı. Bir subayın son raporu kısaydı. Gemiyi terk ediyoruz. Tanrı bizi korusun. Savaş bitti ama gemiler çıkarılmadı. Çünkü bazı batıklar mezardır. Uluslararası hukukta savaş mezarı olarak tanımlanan bu gemiler hala yüzlerce denizciyi içinde barındırıyor. Modern dalgıçlar aşağı indiklerinde önce sessizlikle karşılaşır. Sonra gövdeyi görürler. Çarpılmış çelik, kırılmış top namluları, yosun tutmuş güverteler. Bir Türk sualtı araştırmacısı şöyle anlatıyor. İçeri girince zaman yavaşlıyor. Sanki hala nöbetteymiş gibi. Bir İngiliz arşivinde bulunan mektup, Able Seaman Arthur Blake, 17 Mart 1915. Yarın Boğaz'a giriyoruz. Herkes gergin ama kimse korktuğunu söylemiyor. Bu mektup annesine ulaştı. Ama Arthur'un adı kayıp listesinde kaldı. Fransız deniz subayı Pierre Laurent, gemiye binmeden önce günlüğüne yazmıştı. Çanakkale dar ama kader geniştir. Onun günlüğü kurtarıldı. Ama kendisi Bouvet ile battı. Osmanlı tarafında ise Nusret mürettebatından Ali Rıza, kardeşine yazdığı mektupta şöyle demişti. Denize mayın bırakıyoruz. Ama deniz de bizi bırakmayabilir. O sağa döndü. Ama karşı taraftan yüzlerce genç dönmedi. 2000'li yıllarda uluslararası ekipler batıkları görüntülemeye başladı. ROV kameralar derine indi. Projektör ışıkları karanlığı yardı. Bir Fransız torun, dedesinin battığı geminin görüntülerini ilk kez ekranda gördüğünde şunu söyledi. İşte burada. Cümleyi tamamlayamadı. Çünkü artık mezar somuttu. Son yıllarda hem Türk hem Avrupalı torunlar batık gemilere saygı dalışı yapıyor. Dalgıçlar çelenk bırakıyor. Sessizce. Bir Fransız torun su yüzüne çıktığında şöyle dedi. Onu denizin içinde buldum. Ama artık içimde daha huzurlu. Bir Türk dalgıçsa şunu söylüyor. Burada kimse düşman değil. Hepsi gençti. Deniz altındaki çelik insanı eşitler. 18 Mart 1915 yalnızca bir askeri başarı değildir. Aynı zamanda deniz savaşlarının en dramatik anlarından biridir. Bouvet, Irresistible ve Ocean'ın batışı donanma stratejilerini değiştirdi. Ama daha önemlisi yüzlerce ailenin kaderini değiştirdi. Deniz mezarları milliyet tanımaz. Onlar insan taşır. Güneş batıyor. Boğaz yüzeyinde turuncu ışık var.
Ama 40 metre aşağıda hala gece. Çelik gövde sessiz, yosunlar ağır. Ve belki de bir mektubun mürekkebi hala orada. Deniz saklar ama unutmaz. Ve Çanakkale'nin suları, insanlığın en ağır hatıralarından bazılarını hala taşımaya devam eder.